Merhaba, ben Senem Uygur. Profesyonel turist rehberiyim. Türkiye'nin tarihi ve turistik zenginliklerini tanıtan videolar yapmaktayım. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız her yeni video eklediğimde haberdar olabilirsiniz. İçinde bulunduğumuz karantina günlerinde her ne kadar baharın gelişini ıskalasak da ben size İstanbul'da baharın simgesi olan erguvan ağacını bir video ile tanıtmak istedim. Erguvan İstanbul için her zaman çok önemli olmuş. Çünkü şehrin kurucusu olan Konstantin şehrin açılışını gene bir erguvan mevsiminde 330 yılında böyle mor çiçeklerin şehri süslediği güzel bir bahar ayında yapmış. Erguvan'ın en büyük özelliklerinden biri her sene sadece 15 ile 20 gün kadar İstanbul'da kalması. Kökeni aslında başka yerler olsa da hiçbir yerde Boğaz'daki kadar ünlü olmamış ve hiçbir yere Boğaz'daki kadar yakışmamış. Söylenene göre eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ve erguvan mevsimi denilen Nisan sonuyla Mayıs başı arasında Boğaz'ın erguvanlarla dolu güzelliğini görmediyseniz henüz İstanbul'un gerçek güzelliğini keşfetmemişsiniz demektir. Erguvan'ı bu kadar özel yapan sebepler çok ama en büyük sebebi kuşkusuz muhteşem rengi. Bu renge mor, lila, açık kırmızı gibi tanımlar verilse de aslında buna gerek yok. Çünkü ağaç kendi rengine ismini de vermiş. Zaten adının kökeni olan Argumani, Akatça'da mor demek. Erguvan çok parlak, özel bir tona sahip ve mor rengin her tonu gibi onu da doğal yollardan elde etmek çok zor ve zahmetli. Bu sebeple 1800'lü yıllardaki kimyevi gelişmelere kadar mor tarih boyu erişilmesi en pahalı renk olarak kalmış. Bu yüzden de sadece imparatorlukların başındaki seçkin azınlığın edinebileceği bir lüks olarak görülmüş. Üretimindeki bu zorluğun getirdiği maliyet nedeniyle dünyada hiçbir ülkenin bayrağında mor renk yoktur. Değerine örnek vermek gerekirse 1500'lü yıllarda İngiltere'de mor boyanın pahası ağırlığının 3 misli kadar altında. Doğal yollarla moru elde etmeyi ilk başaranlar bugün Lübnan'da bulunan Sur kentinde yaşayan Fenikeliler olmuş. Bir çeşit deniz kabuklusunun kaynatılmasıyla bu boyanın elde edilebileceğini keşfedip ticaretini yapmış ve bu hayvanın soyunu tüketmişler. Roma'da, İngiltere'de, Mısır ve Orta Doğu'da mor her zaman kralların rengi olarak anılmış. Bu yüzden imparator ailesinden başkasının mor rengi giymesi yasakmış. Karşı gelenler ise ölümle cezalandırılırmış. Bu ayrıcalıklı rengi bugün bile Katolik dünyasının din adamlarının giysilerinde görmek olası. Bizans imparatorları ise mor rengine en düşkün olanlar. Mor Bizans'ta öylesine önemli ki imparatorlar mor salonlarda tahta çıkar, öldükten sonra mor lahitlere konulur, imparatoriçeler de tümüyle mor renkte döşenmiş odalarda doğum yaparlarmış. Bazı Bizans imparatorlarının lakabı olan Porfirojenet yani mor içinde doğan sıfatı buradan gelir. Zaten son Bizans imparatoru olan 6. Konstantin'in de şehri alan Türk askerlerine karşı savaşırken öldüğü, ertesi gün bulunan mor çizmeli ceset sayesinde anlaşılmış. Tevrat'ta ve Homeros'un İlyada destanında adı geçen erguvan ağacı edebiyatta ama özellikle Türk şiirinde önemli bir sembol. Divan şiirinden modern romanlara kadar çokça şair ve yazara büyülü rengiyle ilham vermiş. Bunlardan Süheyl Ünver erguvan için şöyle demiş: "Erguvana şiir söyleme, anlatamazsın. Kendisi şiir. Gör ve duy, kafi." Ve erguvan ağacı hakkında çok bilinen bir efsane. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Yahuda, peygamberi 30 gümüş karşılığında Romalılara ihbar eder. Daha sonra bu yaptığından pişman olup kendisini utançlı erguvan ağacının dallarına asar. Ağacın önceleri süt beyaz olan renkleri bu utançla değişir, kızarır ve morarır. Zaten İngilizce'de erguvan ağacına bu yüzden Judas Tree yani Yahuda ağacı denilir. Derler ki erguvanın kalp şeklinde olan yaprakları da onun bu hassasiyetinin göstergesi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın.